Merhaba güzelliklerim, hoş geldiniz. Ben de size çok güzel geldim bugün. Bakın böyle birlikte bu bebek kazağını öreceğiz. Şöyle söyleyeyim size, yine harika bir iş oldu. Şöyle örneğine baktığınızda bakın. O kadar basit ve kolay bir şekilde yapacağız ki siz de inanamayacaksınız. Şişle örülmüş gibi gayet muntazam ve güzel bir örgüsü çıktı. Bütün detaylarıyla size anlatacağım. Benim bu kazağım 1 yaşa kadar rahatlıkla olur. Hatta 1 yaş üstüne de olur. Bakın şöyle, yani çok küçük bir kazak değil. 6 aydan 1,5 yaşa kadar rahatlıkla giydirilebilecek ölçülerde çıkıyor. Şöyle boğazında bakın, boğaz yaptım şu şekilde katlamalı, isterseniz katlarsınız, isterseniz hani yığmalı olarak da, ve şöyle şu şekilde bir bağcık yapıp ucuna da bir aparat taktım. Bakın, açılıp kapanabilen bir aparat taktım. Şöyle hobi malzemeleri satan yerde bulabilirsiniz. Bakın şu iç kısmına ipimizi taktıktan sonra bıraktığımızda yaylı ve gayet güzel bir toparlayıcı oldu. Çok şık ve çok güzel bir kazak. 2 günde ördüm. Tam 2 günde ördüm. Ama biraz kollarım sorunlu olduğu için, hani bir hız alıp öremediğim için, bir de evimizin işleri var biliyorsunuz. Psikolojimiz de zaten çok bozuldu. 2 günde bu kazağı örebildim. Şöyle tığım bakın. Şimdi bu örgüde tığımızın büyük olması gerekiyor. Kalın bir tığ kullanmamız gerekiyor. 5 milimlik bir tığ kullandım. Ve 3 tane pardon, şöyle göstereyim, ip gidecek. Şu şekilde 3 tane ipimiz gidecek. 2 tane mavi kullanacağım. Bir tane de kahverengi kullanarak buraları tamamen böyle doğaçlama sırasını yaptığım yerler. Hani istediğiniz gibi siz de böyle şekil vererek ipinizi değiştirerek kullanabilirsiniz. Şöyle yapacağız. Yine aynı ölçülerde başlayacağım. Her 6 ay için 5 köşeden oluşacak burası. Bakın şöyle. Şimdi omuzlar 2, önü de alacağız. Şöyle göstereyim. 5 tane ilmek eklediğinizde 6 ay büyütürsünüz. Ona göre eklemelerinizi yaparak da başlayabilirsiniz. Ben yine bu ölçülerde 5 milim tığ kullanarak size örgümü anlatacağım. Hadi o zaman başlayalım. Şöyle ipimi tığıma bağladım. Ve bakın, burada çok gevşek zincir çekmemiz gerekiyor. Bakın. Zincirlerimizin gevşek olması gerekiyor. Şöyle. Çünkü neden? Şu boğazda bakın, şurada bir katlama yapacağız. Ve bu katlamayı germemesi gerekiyor. Hani bebeğimizin kafasını rahatsız etmesin diye. O yüzden buradaki zincirimizin germemesi gerekiyor. 65 tane böyle rahat rahat zincir çekelim. Bakın. Hiç sıkıştırmadan. Bakın. Bir de birleştireceğiz çünkü. Birleştirdiğimiz zaman da kasma yapmayacak. Ve 65 tane zincir çekelim. Ben konuşurken sayımı unuttum. Sayacağım şimdi. Şimdi 65 tane zincirimi çektim. Bakın, zincirim gayet esnek ve rahat. Püf noktamızın birisi bu. Tığımızın üzerine ipimizi alıp buradan 1, 2, 3, dördüncüye tek kanadından batırdım. Ve bakın, zaten burada da örgümüz başlıyor. Şimdi şöyle arkadan alacağız. Bakın, tekrar göstereyim. Hatta 1, 2, üçüncüye batalım. Şöyle bakın. Batırdık ya. Şunu arkadan geçirdim. Tekrar göstereceğim. İpimi aldım. Zincirime batırdım. İpimi çektim. Bakın. Şunu arkadan alıp bunu buradan alacağız. Tekrar ipimi aldım. Bakın, tekrar göstereceğim. Şöyle. Arkadan geçirdim ve aldım. Yeniden bakın. Trabzan yapar gibi. Şimdi şu ipi bıraktık. Bakın, şuradaki aradan geçirdik. Aldık. Bir daha bakın. Önce bunu geçirip sonra ipimiz ikisinden. Tekrar bakın. Örgümüz bu.
Tamamen bunu öreceğiz burada. 1, 2, 3 ipi saymayalım. Bakın burada 3 ya. Bu en uçtakini bunun içinden geçirdim ve bunu aldım. Tekrar bakın batırdım. İpimi aldım. İçinden geçirdim. Bir daha bakın. Geçirdim. İpimi aldım. Buradan geçirdim. Çok pratik dediğim çünkü burada hemen bakın şöyle elinizi bir kere alıştırdığınızda pratik bir şekilde gidiyor bakın. Böyle. Bu şekilde tamamı bu örgümüzün. Hiç başka şekilde örmeyeceğiz. Şimdi sıramı tamamlayacağım. Önce yakadan başlıyoruz. Bu kısımdan başlayıp aşağıya doğru inerek devam edeceğiz. Tam sona geldiğimde bakın böyle şimdi 4. zincirden başlayacaktım. Başlamadım. Bir geriden başladım. 62 tane burada bu trabzanlardan olması gerekiyor. Şu sonuncuya da battım. 63 tane burada trabzan elde etmiş oldum. Buna da yeni bir isim bulmak lazım. Şimdi 1, 2 zincir çekip tekrar çevirdim. Birinciye batmayacağım. Bakın buna batmayacağım çünkü bu zincirim. İkinciye batarak yine aynı şekilde örgümü örmeye devam edeceğim. Toplamda 5 sıra 4 sıra öreceğiz. 5. sıramızı başlarken bu yakanın ip geçirme yerini birleştirerek devam edeceğiz. Bakın böyle ilk de biraz sizi zorlayabilir. Hani bildik trabzanlardan biraz yavaş ilerliyor. Ama eliniz yattıkça bakın böyle çevirebilirsiniz. Şimdi tığımızı kalın tutmamızın amacı örgümüzün böyle sert düşmemesi için bakın. Şöyle yumuşacık bir örgü düşürüyor bu. Delikli de olmuyor. Gayet güzel duruyor. Şurada iplerimin markasını göstermeyi unutmuşum. Bakın bu şu Kartok bu. Aksoft ikisi de aynı marka. Üçü de aynı marka ip. Gayet güzel bu örgüye çok yakıştı. Bu ipleri nereden aldığımı ben de eve getirttireyim derseniz açıklama bölümüne sitenin linkini koyacağım. Oradan istediğiniz gibi güvenilir bir şekilde alabilirsiniz. Evet şimdi 4 sıra öreceğim. 5. sırada birleştirme yapacağız. Hemen şimdi burayı örelim. Kendim de şaşırdım. Şöyle tığı hafif çevirdiğinizde kancasını kendi bakın şöyle yaptığımızda alıyor. Biraz çalışın bunu. Ne normal trabzan ne çakma sık iğne ne normal sık iğne ile bu şekilde bu örgüyü düşüremezsiniz. Şu şekilde durmaz. Hiçbir şekilde durmaz. Ama bunda duruyor. O yüzden biraz çalışın ve keyfini çıkartın. Şimdi ben örüp geleceğim, tamam mı? Şurayı da göstereyim. Bakın sona geldiğimizde bu zincire de batacağız. Bu bizim bir trabzanımız oluyor. Bunu unutmayalım. Bakın şu. Şimdi buradan dönerken bakın 2 zincir çektim ya, çevirdim. Aldım, bakın burada buna batmadığımız için bu bizim bir trabzanımız oluyor. O yüzden sondaki zincirlere batacağız. Ve devam edelim şimdi. Hani orayı unutmayın diye. Evet 4 sıramı ördüm. Bakın böyle. Şimdi 1 2 zincir çektim. Bakın örgümüzü şöyle katlayacağız. Şu şekilde katlayacağız. Burada bakın şu birinciye batırdım. Burada da birinciye bakın şöyle şu şekilde batırdım. İpimi aldım ve örneğimi yine ördüm. Bakın. İkinciye batırdım. Tam karşısına batırdım.
aldım. Karşıdakine ikisini aynı anda bakın düştü. Şöyle. Birebir batacağız bunlara. Hepsine. Burada bir ara boşluk oluşturacağız ki buraya bağcığımızı geçirelim. Bakın. Gördünüz mü? Bundan sonrası daha da güzel görünecek. Çünkü örneğimizi tek yönlü ördüğümüzde belli oluyor. Burada birleştirmemizi de yapıp devam edeceğiz. Şöyle. Hepsini teker teker sona kadar bu düzende götüreceğiz. Bakın. Şimdi sona gidelim. Atlamayın sakın ki kayma olmasın. Evet, birleştirmemiz bitti. Şöyle tutalım. Bakın. Şuradan şu birincinin tepe noktasına bağlayalım. Bir zincir çekelim. Çünkü burada bir dahaki geldiğimizde dümdüz devam edeceğiz. Hiç çıkış yapmayacağız. Ve hemen buradan yine bakın. Artık tek yönlü öreceğiz. Böyle aynı şeyleri yapacağız artık. Şimdi bu birleştirme noktasına kadar yine aynı şekilde örelim. Tığım yine 5 numara. Sadece plastiğin içinde dönüyor. Döndüğü için de rahat alamadığım ilmekleri. O yüzden bu sapsız tığya geçtim. Hani böyle deneyeyim bakayım dedim ve evet rahat bir şekilde örüyorum. Çünkü kancayı istediğim gibi çeviremedim plastikte. Döndüğü için de bazen onların içleri gevşek oluyor. Zorluyor. Yapıştırıcı falan da döktüm ama olmadı. Evet. Şimdi bakın işimiz kolaylaştı. Döne döne bu boğaz kısmını öreceğiz. Evet bakın şurası birleştirme noktam. Geldim. Bakın burada şimdi şuraya batmayacağız. Şuraya batıp tekrar devam edeceğiz. Bundan sonrasında çıkış yapmayacağız de tamamen döne döne öreceğiz. Şimdi bu boğaz büyüklüğünü istediğiniz uzunluğa getirebilirsiniz. Mesela benim bu yaptığım ikiye katlanıyor. Şu ikiye katlanacak şekilde yaptım. Şöyle mesela şu şekilde katlanıyor. Yok benimki katlanmasın derseniz kısa yapabilirsiniz. Şu örnekler bakın burada belirginleşiyor. 2, 4, 6 sıra. 6 sıra yaptıktan sonra alt kısmı yapmaya geçebilirsiniz ya da burayı uzatabilirsiniz. Şimdi benim bu boğazlı olduğu için ötekini de kısa deneyeceğim ve bakalım aradaki farkı görelim. Şöyle şimdi biraz öreceğim ve alt kısma geçeceğim. Şimdi burayı tamamlayacağım. Hiç sıkmıyorum. Hiç sıkmayacağız çünkü sıkışmaması gerekiyor ve yumuşacık düşmesi gerekiyor. Evet bakın şöyle 5 örnek sırası ördüm birleştirdikten sonra. Şimdi burada ne yapacağız? Bakın şurası tam bizim orta noktamız. Buradan omzuk, önleri, kolları, arkayı ayırarak devam edeceğiz. Bakın bura benim tam orta noktam. Şurası. Aslında buna bile gerek yok da ben yine de size detaylı bir şekilde anlatayım diye. Burada bakın şimdi buradan sonra başlayacağız. Örmeye 10 tane öreceğiz. 10 tane örnek yapalım. 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10. Bakın 10 tane bu şekilde trabzanımı yaptım. Şimdi burada bir tane zincir çekeceğim. Bakın şurada bir tane zincir çektim. Hatta şöyle yapalım. Oralar belli olsun. Bakın bundan sonra hiç zincirimiz de yok. Şöyle buraya bir zincir çektim ve bir işaret attım. Tekrar buradan bakın hemen önündekine, buna değil önündekine batarak yine başlayacağız yapmaya. 12 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve bakın şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane. Hemen yine buradan bir ayraç alayım. Bir zincir çektim. Ve bakın bu ara boşluğa ayracımı taktım. Şöyle. Burası ön için ayırdık. Burayı kol için ayırdık. Şimdi tekrar başlayacağız. 18 tane yine öreceğiz. Şurada bakın köşede, sağ köşede buralarda kaçar tane ördüğüm yazacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. Burası da arka taraf için ayırdık. 18 taneyi yaptım. Bir zincir çektim ve tekrar buraya bakın bir tane daha işaret attım. Şöyle. Ve yine başlayacağız. Şimdi öbür kolumuzu ayarlayacağız. 12 tane daha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Bir zincirimi çektim ve buraya da bir tane ayraç takalım. Şöyle. Ve bakın şimdi ne oldu? Ayırdık geldik. Burada kollar şöyle yapalım. Bakın burası bir kol, burası bir kol, şurası ön parçamız. Şimdi buradan ilk işaretimize bakın şuraya. Bu ara bütün aynı arkadaki gibi burası da bütün ilerliyor. Hiçbir şey yapmadan şimdi yine sıradakine batarak o bir zincir olan yere kadar birebir batarak öreceğim. Emin olun en pratik ve en kolay hale çevirip anlatıyorum size. Çünkü hiç zorlanmanızı istemiyorum. O yüzden en pratik haline getirdim. Mesela şurayla bizim işimiz kalmadı. Şu işaretimizi artık alalım. Zaten yoktu da şöyle evet bakın zaten burası ön orta belli. Hiç ortayla da zaten işimiz yok bakın. Buradan başladık yapmaya artık böyle dümdüz aşağıya kadar ineceğiz. O yüzden devam. Şimdi bir zincir olan yere kadar geleceğim. Böyle. Evet bakın burada bir zincirli
boşluğum var şöyle. Şimdi bu bir zincirin içine 3 tane yapacağız. Bakın. Bu bir zincirin içine batırdım. Şuraya. Aldım. 3 tane buraya trabzanımızı yapalım. 1 2 ve 3. Şöyle. Şimdi bundan sonrasında 1 2 3'leri kullanacağız. Hemen şunu şuradan alayım. Bakın şuradan aldım. 1 2 3 ya ikinciye tam ortaya yaptığıma taktım. Hep bu şekilde artıracağız. Şöyle. Ve şimdi buradan bakın öbür tarafa gidelim. 1 saymaya gerek yok artık. Öbür zincirime gideceğim. Bir köşede ne yaptıysak öbür köşelerde de aynısını yapacağız. Yani farklı işlem yapmayacağız ki eşit orantıda devam edebilelim. Böyle. Bakın şimdi bir zincirime geldim. Bunu hemen bir açalım buradan. Şu. Bakın burada bir zincirim var. Yine bir zincirimin içine girdim. Ve buraya 3 tane yapacağım. 1 2 ve 3. Bakın 3 tane. Tekrar yine aynı şekilde öbür köşeye gideceğim. 3 3 bu bir zincirli yerleri yapalım. Evet bakın burada bir zincirin içine 3 tane battığım yere geldim. Bakın birinciyi öreceğim. Tam bu ikinciden artırma yapacağız yine. Böyle. Bu 3 tane yaptığımızın ikincinin üzerine 3 tane. Bakın 3 taneydi. Birini yaptım. Şimdi şuna bakın şunun üstüne 3 tane yapacağım yine. 1 2 ve 3. Şöyle bakın. Hep bunu yapacağız. Buralarda bu işlemi yapacağız. Ve buradan yine şimdi öteki ayrım bakın burada nasıl belli. Şimdi buraya iğne takmadım. Göstereyim diye. Oraya kadar ilerleyeceğim. Orada tümsek gibi belli oluyor. Bakın bayağı belli burada. Yani şaşırmazsınız. Yeni yapacak arkadaşlarımız için bu kadar ince anlattım. Böyle. Şimdi bakın gördünüz mü? Artırma yeri hemen burada belli oldu. 1, 2, 3 tane aynı yerde. Bu üçüncünün birinciyi de ördüm. Tam ortadakini ikincinin üstüne 3 tane. 1, 2 ve 3. Gördüğünüz gibi kendi kendine ilerliyor. Şimdi öbür taraflarda da aynı işlemi yapacağım ve bu şekilde büyüteceğim. Bakın bunlar belli. Bakın şöyle bunlar burada belliler. Böyle büyüteceğiz örgümüzü. Evet arkadaşlar bakın. Artıra artıra geldim. Şöyle bir görüntüye ulaştı. Şimdi bakın burada ilk artırdığımız yer var ya. Buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 defa artırdım. Şurada 9 yazacak. Burası. Şimdi kolları ayırıp gövde ile devam edeceğiz. Yalnız bundan sonra bir üst sıraya çıka çıka devam edeceğiz. Hemen şurayı öreyim.
Bakın buraya kadar geldim. Şimdi bakın artırma yerine kadar geleceğiz. Burada 3 tane var ya. İkisini öreceğiz. Birini kola bırakacağız. 1. Şu da 2. Bakın şu bir taneyi artırmanın birini kola bıraktım. Burayı katladım. Aldım ipimi, bakın şimdi öbür 3 tane şu biri kola bırakacağız bu tarafa. Şuradan başlayacağız. Bakın bir tane burada kaldı. Ve örneğimi yaptım bakın. Trabzanımı ördüm. Şöyle. Şimdi öbür tarafa da aynı şekilde gideceğiz. Şimdi biz burada şurada bir işaret atacağız ve burada yukarıya çıkış yapacağız. Bakın şöyle şurası. Yani bunu kaçırmayalım. Ön ortamız burasıydı. Kola kadar geldim, ördüm ve şimdi öbür kolun ayrımına kadar burayı örelim. Düz bir şekilde öreceğiz. Evet, şimdi ikinci kolu bırakacağız. Bakın 3 tane artırmam var. İkisini öreceğim. Şöyle bu bir taneyi bu tarafa aldım. Kola aldım. Tekrar tuttum buradan. Kolumu katladım. Ve yine bakın 3 tane artırmamın birini bu tarafa bırakıp ikinciden tığımı taktım ve devam edeceğim. Evet. Şimdi bakın ön bütün gidiyor zaten. Bu işaret attığımız yere kadar burayı örüp oraya geleceğiz. Burada bakın şöyle gördünüz ara nokta. Şimdi şu bir taneyi de ördüm. Ve bakın şuna değil de önündekine üzerine ip almadan batırdım. Bakın şöyle. Şöyle. Şimdi burada bir birleşme yaptım. Kahverengi ipimi alacağım. Bu ipi burada bırakacağım. Kesmeyeceğim. Bakın. Aynı boşluğun içinden kahverengi ipimi de aldım. Ve şöyle çektim. Bu ipimi burada ikisini birleştirdim. Kahverengi ipimi tekrar fazlalığına bakın. Şurayı aldım. Buraya bir zincir çektim. Hemen olduğu yere başladım trabzanımı yapmaya. Bu ipimi de içeriden saklayarak götüreceğim bakın. Hiç pürüz bırakmamış olacağız. Burası bizim birleştirip yukarıya çıkma yerimiz. Bunu yapma sebebimiz de yanlar eşit olsun. Hani birbiriyle dengeli olsun diye. Şunu bir düzelteyim ben. Evet, buradan devam edeceğiz. Bakın böyle. Yine bu birleştirme noktasına gelene kadar öreceğiz. Dümdüz öreceğiz. Yine aynı işlemi yapacağız. Buraya kadar gelelim. Sona geldiğimizde burada bakın şu sonuncuya kadar batırdım. Burayı dikkatli yapmamız gerekiyor. Bakın şimdi burada bunu birleştirdiğimde şurada bir ilmek gibi bu kalıyor bakın. Bir dahaki geldiğimizde buna batmayacağız. Şuna batırmayacağız. Hemen bakın onu da açık renkle devam edeceğim göstermek için. Şimdi buradan aldım ipimi. Altta bu ipi bırakmıştım ya. İlmeğini bununla çektim. Şöyle bakın. Gördünüz mü? Bu burada fazlalık oluyor. Ve hemen bakın dibinden yine aldım. Ve devam edeceğim. Şu ilmeğe batacağız. Bakın buna batmayacağız. Eğer ona batarsanız artar. Şimdi mavimi de oraya kadar getireyim. Çünkü düz bir örgü örüyoruz. Tek detay orası. Oraya kadar yine geleceğim. Dümdüz öreceğim. Bakın dediğim yere geldim.
Bakın burası. Şimdi bunu öreceğiz. Ve bakın burada birleştireceğiz. Bunu ellemeyeceğiz. Bakın bu birleştirme noktamız. Getirdim. Şöyle bakın. Şimdi bir kahverengi ipime geçeceğim. Oradan bunu da aldım. Ve bunun içinden geçirdim. Bakın buna batmayacağız. Ve kahverengimle devam edeceğim. Hemen dibe batırıp devam edeceğim. Bakın buna batılmayacak. Zaten bir iki tane yaptığınızda gözünüz aşina olur. Artırmamaya dikkat gösterin. Yani orası detayı. Gerisini düz öreceğiz. Şimdi şöyle size bu şekli göstereyim. Bakın tamamen hayal gücünüzü kullanarak örebilirsiniz. Yani burayı istediğiniz gibi şekillendirin. Şöyle göstereyim. Bunun gibi de yapabilirsiniz. Daha kalın kalın yapabilirsiniz. Sıra sıra yapabilirsiniz. İstediğiniz şekilde burayı aşağıya indirin. Toplamda zaten bakın şöyle bir karış. Bakın şurada bir karıştan bir parmak az oluyor. Ona göre yapalım ve gelin bir karıştan biraz az olduğunda lastik örgümüze de geçeriz. Şimdi düz örme zamanı. Açın dizinizi. Alın elinize örgünüzü. Hem izleyin hem örün. Ben de öyle yapacağım şimdi. Ve burayı tamamlayacağım. Çok keyifli bir örgü. İş güzel çıkınca keyfi de güzel oluyor. Bakın gördünüz hiçbir şey yapmıyorum. Sadece dümdüz örüyorum. Trabzan örer gibi zaten. Ve böyle ilerleteceğim. Tamamlayalım ve gerisine devam edelim. Evet canı güzellerim. Bakın ördüm boyunu. Bunu da böyle yaptım. Bakın bundan biraz farklı yaptım. Şöyle göstereyim. Bu böyleydi. Bakın bunu da böyle bu şekilde çalıştım. Tamamen hani kendi şeyinize göre değiştirebilirsiniz. Bu da böyle oldu. Şimdi eteklerindeki lastik kısmını yapmaya başlayacağız. Şöyle bunu yine alalım bu tarafa. Şuraya alt kısma 2 ya da 3 parmak kalınlığında lastik örgü yapacağız ve sonra da kolumuzu yapmaya başlayacağız. Burada eğer varsa elinizde tığınız biraz daha ince bir tığa geçebilirsiniz. Ben 3,5 milim bir tığa geçeceğim. Lastik biraz toparlasın diye burada tığımı değiştireceğim. Bakın şöyle bu da arka taraftan görünüşü. Çok tatlı oldu teyzeleri bu. Tam sevmelik oldu. Şimdi burada bir sıra trabzan yapacağız. Sadece trabzan örgüyle bir sıra örüp geleceğiz. Bakın. Böyle 2 kere de çekerek trabzanlar oluşturacağız. Başladığımız noktaya gelene kadar trabzan örüp gelelim. Şöyle göstereyim bakın şu. Evet başladığım noktaya kadar geldim. Bakın şu zincir çıkışına batmayacağız. İlk trabzanın tepesine bağladım. Şöyle. 1 2 zincir çektim. Şimdi şu ilk trabzanın bakın ilk trabzanın tepe noktasına değil boşluğundan batarak alacağız. Şöyle. İpimi aldım ve buraya bir tane trabzan yaptım. Sıradaki trabzanın tepesine sık iğne yaptım. İpimi doladım. Sıradaki trabzanı boşluğundan batarak aldım. Ve bir trabzan yaptım. Hemen önündeki trabzana sık iğne yaptım. İpimi tekrar aldım. Bakın. Trabzanı boşluğundan batarak aldım ve bir sık iğne yaptım.
Sıradaki trabzanın tepesine bir sık iğne, bir trabzan boşluktan alarak bir sık iğne tepeye batarak. Bakın. Bir boşluktan trabzan ördüm. Sıradakine sık iğne yaptım. Şöyle bakın. Bir trabzan, bir sık iğne, bir trabzan, bir sık iğne. Lastiği bu şekilde yapacağım. Çevirmeli yapmadığımız zaman bu şekilde hem kolay oluyor hem de gayet düz duruyor. Ve böyle yine sıramızı tamamlayalım. Bir boşluktan bir tepeye sık iğne. Burada lastiğimizi örerken bakın sona geldiğimizde boşluğumdan alıp trabzan yapıp öteki boşluktan aldığımızın tepesine birleştireceğiz. Bir iki zincir çektiğimizde bu da bu aradaki trabzanı oluşturacak. Ve yine başlayacağız. Bakın boşluğundan olanı boşluğundan alacağız. Trabzanımı yaptım. Sık iğne yaptığımın üzerine de sık iğne yaptım. Boşluktan aldığımı boşluktan aldım. Sık iğne yaptığımın üzerine sık iğne yaptım. Lastiğimiz de böyle ilerleyecek. İstediğiniz boya kadar örün. Şu bir ip maviden kalan ipim halen bakın kolu saymayın. Kolu öbür iple başladım ördüm. Mavi ip buradan buraya kadar geldi. Bakın şöyle şu kadar büyük bir ihtimalle lastiğimi de bitirecek. O yüzden ip sıkıntımız olmayacak. Çünkü iki mavi bir kahverengiyle kazağımıza başlamıştık. Şimdi örelim. İstediğimiz boya gelene kadar lastiğimizi yapalım. Evet, lastiğimiz de bitti. Bakın böyle görünüyor. Şöyle görünüyor. Şimdi kola geçeceğiz. Bakın kolum şu şekilde aşağıya doğru 1, 2, 3, 4, 5 defa azaltma yaptım. Aşağıya inerken aralıklarla. Şimdi burası bizim tam ortaydı. Bunu buradan alalım. Bu da kırılmış zaten. Bakın şimdi. Şurada 1-2 ilmek gözüküyor. Bakın şöyle 1-2 tane boşluk gözüküyor. Şuradan şunun tek kanadını bıraktım. Buraya ipimi önce bağlayacağım. Bir kere şu şekilde düğüm attım. Ve aynı yere tığımı aldım. Bir iki zincirimi çektim. Hemen buraya bir trabzan yapacağım. Yani örneğimizi yapacağız. Pardon, şu örgümüzü, trabzan değil. Önündeki boşluktan aldım. Bakın zaten burası ilmeklerimizi bıraktığımız yerler. Böyle. Şimdi ilmeklerimi çıkartarak öbür uca kadar gideceğim. Buraya geldiğimizde bakın aynı şekilde önce şuradan bir ilmek, sonra bakın bu bıraktığımızdan yalnız şöyle burada tek kanat gözüküyor. Tek değil de yandan bir ip daha alarak alın. Hani şuradan şöyle açıklık olmasın diye. Ve hemen birinciye bağladım. Şimdi konumuza başlamış olduk. İstediğiniz genişlikte de indirebilirsiniz. Daraltarak da inebilirsiniz. Yani tamamen bakın şöyle bir ben bol kol istiyorum derseniz dümdüz inip sadece kolundaki lastiğini yaparken daraltma yapabilirsiniz. Hani geniş bir kol indirerek. Döne döne yine aynı şekilde örgümüzü öreceğiz. Bakın kol şöyle örneğimi de göstereyim. Şuradan birkaç sıra ördükten sonra burada azaltmalar yaptım. Şurada bir tane yaptım. Burada bir tane yaptım. Böyle bu şekilde bakın kol genişliğini kendinize göre indirin. Yani bu kol genişliği bir bebek için 6 aydan 1 yaşa kadar bir bebek için
hatta 1,5 yaşa kadar gayet güzel bir kol ölçüsü çıkıyor. Böyle örün bakın, örün bakın ve azaltarak inin. İstediğiniz yerde de örneği yapabilir, hani deseni atabilirsiniz. Şöyle bakın. Ve burayı ördükten sonra, kolumuzu ördükten sonra bağcığımızı da yapıp yerine takıp kazağımızı bitireceğiz. Eksiltmeyi de göstereceğim. Şimdi şu sırayı tamamlayayım, size nasıl eksilttiğimi de göstereceğim. Rahatça yaparsınız. Bakın şimdi birleştirmemi yaptım. 1-2 zincirimi çektim, ipimi aldım. Şimdi burada zincirin dibine batıyorduk ya, hemen bu çıkışı yapıyorduk burada. Bunu bırakıp buraya batacağız. Ve bir tane burada eksilmiş oldu. Ve aynen devam edeceğiz. Bir tane eksilttim. Biraz öreceğim, bir tane daha. Bakacağız. Kolunuza bakın. Aynı şekilde ikinci kolu da yaptığınız yerlerde aynı azaltmaları yapın. Şurada bakın bir tane gitti. Evet canı güzellerim. Bakın kollar doldu. Kolları şöyle katladığımda bakın boyu bu kadar. Şöyle. Hani lastiği bir karıştan biraz uzun yapmıştık ya. Bakın. Tam koltuk altından katlayacağız. Şuradan. Şurada kat oldu. Şöyle. Bu boyda. Şimdi şu bağcığını yapacağız. Bakın bağcığı isterseniz böyle kalın yapmak isterseniz ipimizi 2 kat yapacağız. Şu. Şöyle 2 kat olarak zincirimizi çekeceğiz. Bu çok kalın olmuş Emel. Ben biraz daha incesini istiyorum derseniz tek kat zincir çekelim. Bakın. Şöyle. İster 2 kat çekin, bu kalınlıkta yapalım. İsterseniz tek kat çekip bu kalınlıkta. Şimdi ben tek katı çekeyim çünkü kalın olanı var. Bir de ince olanını yapalım ve bakalım nasıl duracak. Şimdi bağcığımızı çekelim. Bayağı uzun bir bağcık çekeceğiz. Ölçün. Böyle zinciri çok sıkı çekmeyin. Çünkü içinden de geçeceğiz zincirin. O yüzden çok sıkı olmasın ki rahatlıkla ilerleyebilelim. Evet bakın zinciri çektikten sonra zincirimizin şöyle tek kanadından batıp sık iğne yapar gibi aldım. İpimi içinden geçirdim. Bakın sıradaki zincire batırdım. İpimi içinden geçirdim. Sıradaki zincire batırdım. İpimi içinden geçirdim. Bu da ince olanı. Bakın. Şöyle. Şimdi bu en ince olanı. Burada yine ipimizi 2 kat yapıp bakın bu zinciri çektikten sonra şimdi şuraya bir ip daha ekleyeceğim. Şu öbür ucundan hemen orta kalınlıkta bir bağcık elde edeceğiz bu şekilde de. Ya da kordon da örebilirsiniz. Şuradan bakın hemen ipi buradan aldım ve içinden geçirdim. Burada da bunu yaparsanız orta kalınlıkta bir bağcık elde etmiş olursunuz. Ya da bildiğiniz başka varsa onu da yapabilirsiniz. Şimdi şöyle sanki orta kalınlıkta da güzel oluyor. Ben bunu bu şekilde bitireceğim. Ve sonra bağcığımızı yerine takarız. Evet arkadaşlar bakın bağcığımızı da yaptık. Şimdi bir çengelli iğne takıp ucuna şöyle buradan bu ara boşluktan yaptığımız ara boşluktan geçirerek öbür ucuna kadar takacağız. Şöyle aralardan bakın. Bir hata yapmadıysanız bu zaten kendiliğinden ilerleyecek.
Evet ve sona geldik. Şimdi bakın şu aparatı şöyle yapıp içinden bakın boşluktan iplerimizi geçireceğiz. Bunu ben kendim yapamadığım için, çünkü benim tutma sorunum var ki hiçbir şekilde o ip oraya geçiremem. Şöyle yapacağım. Bakın şu iplerimi de toparladım. Bu iplerle birlikte buraya bunu geçireceğim. Bakın şöyle bastırdığınızda, şimdi bununla yapamıyorum hiç zaten. Şöyle bakın şu ara boşluktan geçirip takacağım ve modelimizi tamamlayacağız. Evet, kazağımız bitti. Anlatabildiğim kadar dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Şurası boğazını bakın, bunun kısa yapmıştık, böyle durdu. Bunu ondan biraz daha uzun yapmıştım. Bakın bu biraz daha kalın durdu. Yani nasıl isterseniz o şekilde ayarlayabilirsiniz. Ben size detayını ve püf noktasını gösterdim. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Umarım beğenir ve bolca paylaşırsınız. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, abone olup benimle kalın.